Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem. Bu geri dönüşüm yapacağımız komodinimiz gayet berbat durumda. Görüyorsunuz, çıkartmalar falan da yapışmış. Artık kaç yıllık belli değil. Ben de komşumdan buldum. Bunu boyayacağız. Birlikte tertemiz yapacağız ve çok kolay yapacağız. Siz de kendi mobilyalarınızı yapmak için, boyamak için cesaret bulacağınıza inanıyorum bu videoyu izledikten sonra. O zaman başlayalım. Fazla uzatmayalım. Arkadaşlar, kullanacağımız malzemeler bunlar. Kedi lazım değil tabi. Zımpara, rulo, kağıt bant, sünger, macun, makas ve tüm yüzeyler için olan akrilik boyalar ve fırça. Ve de vernik bitimi yapmak için. Şimdi asetonla üzerindeki çıkartmaları temizlemeye çalışıyorum. Tabi aseton yetmedi. Üzerini telledim ve temizledim. Kulpları eksikti. Kulpları söktüm. Şimdi zımpara yapıyorum. 80 numaralı zımpara kağıdıyla. Bir yandan da elektrik süpürgesiyle tozunu çekiyorum. Çünkü evin çok da pislenmesini istemiyoruz. Siz de böyle yaparsanız iyi olur. Her yerini güzelce, olabildiğince boyayı daha iyi, sağlam bir şekilde çekebilmesi için, sabitleyebilmemiz için bu çiziklere ihtiyacımız var arkadaşlar. Mutfak dolapları da böyle boyanıyor bu arada. Şimdi tozunu temizliyorum nemli bir bezle. Aynen bu videoda gördüğünüz gibi mutfak dolaplarınızı, diğer mobilyalarınızı tamamen boyayabilirsiniz. Bu tamir macunu, ahşap macunu. O delikleri kapatacağım çünkü benim kuplarım eksik, kaybolmuş. Yenisini de almak istemedim. Deliği bir taneye düşürürsem kuplar yeterli olacak. Şimdi tüm yüzeyler için olan akrilik boyayla boyamama başlıyorum. Biraz boyamdan koydum. İlk kata yetecek kadar. Rulomu ıslatıyorum. Ama çok iyi sıkıyorum arkadaşlar. İyice sıkalım. Sadece nemli kalsın, yani biraz çok hafif ıslak kalacak. Gerekirse peçeteyle de kurulayabilirsiniz. Yani rulodaki nemle biz boyamızı inceltmiş oluyoruz. Şimdi rulomuzu uygulamaya başladık. Bunu artı şeklinde yapacağız arkadaşlar. İleriye geri yapıyorum. Birazdan tam tersi yönde döneceğim. Artı şeklinde yapacağım. Dikkat ederseniz ruloyla büyük objeleri çok kolay boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ucunu yıkayarak tekrar da kullanabilirsiniz. Ucu da 3 liraya aldım. Demiri vardı elimde. Büyük yüzeyleri ruloyla kolayca boyuyorum. Yaklaşık 5 dakika sürdü. Tabii küçük yüzeyler için rulo biraz zor. Çünkü girintisi çıkıntısı var. Burada arkadaşlar bu ucuz bir fırça ama ipek fırçalar var. Onlarla biraz daha iyi sonuç alınabiliyor. Yani isterseniz bunlardan da kullanabilirsiniz ama ipek fırçayı tavsiye ediyorlar. Bu da işimi gördü. Çünkü biraz eskitme bir mobilya yapacağım için çok da önemsemedim yani. Sonuçta lake yapmıyoruz burada. Fırçayla da
Hadi mama. Hadi oyun saati mi? Aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç de zor değil. Herkesin yapabileceği boyama türü. Tabii çok teknik var arkadaşlar. Ben bu videoyu özellikle hani biz de boyamak istiyoruz, cesaret edemiyoruz. İşte marangozlar 1000 lira istedi, 500 lira istedi falan filan diyen hanımlar için, beyler için çekiyorum. Gördüğünüz gibi evde gayet kolay boyanabiliyor. Çok da teknik var. Stencil tekniği, dekupaj tekniği. Şu an zaten bir dekupaj yapacağız. Tela transfer yapacağız ama onun da en basitini seçtim sizin için. Kendinden yapışkanlı olanını. Sizi uğraştırmayacak. Kendinden yapışkanlı olduğu gibi bir de yanlış yapıştırılırsa sökülüp tekrar yapıştırılabilen bir transfer seçtim. Yani bu resmen hiç bilmeyenler için izlendikten sonra uygulanabilecek yöntemler. Herkesin yapabileceği, yani 7 yaşında çocuk dahi yapabilecek. Her katın arasına arkadaşlar hafifçe zımparamızı vuralım eğer gerekliyse. Zemininiz bozuk değilse, boyamanız da düzgünse, pütürler kalmamışsa zımparaya gerek kalmayabilir. Ama genelde hani acemilikte oluyor. Boya akıtmamaya çok özen gösterin. Burada ruloyu vururken boyayı ezerek yapıyoruz. Şimdi bu tela transfer dediğim kağıdım, desenim. Bunu yerleştirmek için bir ayarlama yapıyorum şu anda. Nasıl yapıştıracağımı bir planladım. Bütün olarak yetmedi arkadaşlar. Kesip ilave edersem tam bir tane kağıttan en sonunda 3 kat vernik attım ben bunun üzerine. Gayet sağlam taş gibi oldu. Eski bir kartla tamamen yapışmasını sağlıyorum. Hiç hava kabarcığı kalmayacak şekilde. Zaten küçük bir yüzey olduğu için de zor olmadı, kolay oldu. Eklememi yapıyorum. Kartla böyle bir üstünden bastırıp hepsini düzelttim. Şimdi kenarlarına hafif bir eskitme yapacağım arkadaşlar. Kendi boyasından birazcık da turkuaz katarak, biraz beyaz katarak şöyle bir mavi ton buldum. Eskitme bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Süngere çok az boya alıyorsunuz. O boyayı biraz peçetede üzerinden alıyorsunuz süngerin.
hafif hafif vuruyorsunuz arkadaşlar. Tabii ön tarafta biraz fazla kaçırmışım. Onun üzerinden lacivertle geçip düzelteceğim. Yine buraya da süngerle yapıyorum aynı tür eskitmeyi. Bu biraz eskitmeden de aşırısı oldu gerçi de. Yani eskitme yaparken korkmayın. Olmadı tekrar boyarsınız yani en kötü. Beğenmezseniz tekrar boyarsınız üstünü. Hiç sorun olmaz. İstediğinizi elde edene kadar birkaç kez deneme yapabilirsiniz. Şu an mesela ben yaptığımda çok fazla mavi geldi bana. Onun üzerine lacivertle tekrardan geçeceğim hafif. İstediğim eskitmeye ulaşacağım. Kağıt bantla koruma altına aldım boyadığım yerleri. Şu yanları da aslında boyadığıma da pişman oldum. Çok da sevmedim ama fena da olmadı. Boyamış olduk artık. Kağıt bant da bunun içinde arkadaşlar. Şimdi tekrar minik bir parça sünger kopardım ve lacivert aldım üzerine tekrar. Eskitme yaptığım yerlerden üstünden hafif hafif sürterek geçiyorum. O çok kaçırdığım mavilikleri düzelttim. Şimdi tam istediğim gibi oldu. Ama tabii etrafına bulaşan mavilere bir rötuş yapmam gerekiyor. Minik bir kesme fırçayla şişemde kalan boyamla rötuş yapıyorum. Bu arada bir tane komodine, tabii içini boyamadım. Üstünde 4 kat, 4 bazı en üstünü 4, diğer yerlerini 3 kat boyadım ve bir 130 gramlık boya gitti. Eğer dolap boyarsanız yarım kilolukları da var bunların. Gold'da biraz eskitme daha atacağım. Çok az yeterli olacak. Tabii yazdıklarım şaka bu arada. Bu gold akrilik de diğerlerinden çok pahalı değil. Hemen hemen aynı. Son zamanlarda almadım. 2 sene öncesinden kalmıştı benim. O yüzden fiyatını bilmiyorum. Kulpları da boyadım arkadaşlar. Bu kadar da uzamasın video diye göstermedim oralarını. Evet, bu mat, ultra mat verniği kullanacağım. Bunu ilk kez kullanıyorum. Normalde mat çok seviyorum ama ilk defa herhalde yeni çıkmış. Daha önce kullandığım mat vernikler hafif de olsa bir parlaklık veriyordu. Bunda tamamen mat sonuç elde edebildim. Şu an parlak gibi görünüyor. Kurudukça matlaşıyor arkadaşlar. 2 kat atıyoruz. 2 katın arasındaki kuruma süresi 6 ila 8 saat. Tabii ben o kadar beklemedim. Videoyu bitirmek istedim çünkü. Ben 1 saat bekledim. Siz olması gerektiği gibi yapın. Boyarken boya katlarının arasında 1 gün tavsiye ediliyor. Her kat için 1 gün ve toplam 3 veya 4 kat tavsiye edilir. Vernik de öyle. Vernik de boyadan 1 gün sonra yapılır arkadaşlar. Boyalar ilk boyandığı zaman biraz hassas oluyor bu boyalar. Zaman geçtikçe yaklaşık tam 1 ay sonra boya kemikleşiyor iyice arkadaşlar. Çok sağlam oluyor. O zamana kadar biraz dikkatli kullanalım boyadığımız eşyalarımızı. Boyadığımız boyadan bir parçada, çok minik bir parçada rötuş için ayırabilirsiniz. Daha sonra çarpma olabilir, berelenme olabilir. Oraları rötuşlarsınız tekrardan. Evet arkadaşlar.
Böylece komodinimizi boyamış olduk. En basit haliyle, en kolay haliyle. Artık bir daha düşünürsünüz mobilyalarınızı atmadan. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız yorumlarınıza dönüyorum hemen. Sorularınız olabilir, sorabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başka teknikleri de göstereceğim size daha.